Ankara'da ilk defa katıldım. Ömür boyu öğrenme festivaline geldik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen festival Başkent Millet Bahçesi'nde 3 gün boyunca bütün Ankaralıları bekliyor. Giriş kısmı emniyet tarafında, hemen onu hatırlatalım. Yani Akköprü'de inerek hemen festival alanına ulaşabilirsiniz. 3 gün boyunca sürecek olan bu etkinlikte geçmişten günümüze bütün öğrenme aşamalarını ve birçok şeyi burada bulabileceksiniz. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Safiye ve kıymetli iştirakçı efendiler, alanımızı birlikte biraz daha güçlü. Hazır mıyız? Hazır açılış konuşmaları başlamadan bir konuya değinmek istiyorum. Ben etkinliği dün akşam tesadüfen gördüm. Yani özetle hiçbir reklam yapılmamış. Normal buraya gelenler büyük ihtimalle aileleri falan, çalışanlar, onlara haber vermiş, o şekildedir. Zaten vatandaşın katılımı çok az olduğunu söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir çoğunluğu protokol üyelerini ve eş dostlarının tanıdıkları gibi söyleyebilirim. Bir de en büyük hata burada emniyet tarafında olduğunu söylememişler. Bakın, cami tarafından buraya kafamıza güneş geçerek geldik. Fenalık geldi gerçekten buraya gelinceye kadar. Ankara'da Millet Bahçesi'nde yapılan bütün etkinliklerde bu sorunu yaşıyoruz. Ne tarafta olduğunu bilmiyoruz. Yani bir taraftan bir tarafa resmen maraton giriyoruz. Evet, etkinlik de bu şekilde başladı. Hızlıca detayları aktarmaya devam ediyoruz. Açılış konuşmaları devam ede dursun. Biz hemen merak ettiğiniz standları gezmeye başlıyoruz. 25 yılı itibariyle bu Bakın, girişte bu şekilde telefon tutacağı ve bayrak veriliyor. Hemen içeriye doğru gezmeye başlıyoruz. Şapka da varmış ama onu artık çekemedik. Geç kaldı. Hemen ilerliyoruz bu şekilde. Neler yapılmış? Hızlıca size bir tur attıracağım ama dışarısı acayip sıcak, onu da söylemiş olayım. Hemen tanıyalım. Merhabalar, Hüseyin Göçer. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nden geliyorum. Müzik aletleri yapımı öğretmeniyim. Burada özellikle ney yapımını tanıtacağım gelen misafirlerimize. Tabii ki neyi özellikle işlenmemiş halde kamışını alıyoruz. Genelde Hatay yöresini tercih ediyoruz. Beklemiş kamışlar daha bizim için makbul oluyor. Daha sonra düzeltme işleminden sonra şu şekilde açkı aletlerimizle kamışlarımızın içlerini boşaltıyoruz. En sonda perdeleri delme işlemi ve akortlama işlemi yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır. Sistemimize dahil edilmiştir. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Nezire Güleş, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nden geliyorum. Bu programda biz çiniyi tanıtmak için geldik. Şu anda da ben size çini boyamasını göstereyim. Burada zümrüt anka kuşu var. Zümrüt anka kuşu 30 kuştan oluşur. Diğer adı da simurt'tur. Simurt da Farsça'da 30 kuş anlamına gelir. Burada zeminde 30 tane kuşu oluşturuyoruz. Geleneksel lale ve karanfillerle birlikte zümrüt ankayı bir kompozisyon haline getirdik. Kaç günde yapıyorsunuz böyle bir işçiliği, bitiriyorsunuz? Bu bir ay süren bir işçilik. Altyapısından, sırçasından devam ederek bir ayda anca çıkıyor bu sanat. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Bizler de genel müdürümüzün usta öğreticilerinin müzik dinletisiyle sizleri
Adım Hüseyin Kopar. Dünyada birçok dönem filmleri, Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Barbaroslar, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve Kuruluş Osman gibi birçok filmlere ayakkabı ve kostüm vermekteyim. Bu sektörde 5. kuşak olarak bu mesleği yürütmekteyim. Yaptığım işler tamamen el yapımı olup suda ve denizde giyilebilen tek ayakkabı modelidir. Bunlar Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde giyilen 1000 yılı aşkın süredir Türklerin, Selçukluların, Moğolların giydiği ayakkabı modellerinden meydana gelmiştir. Altlarında manda köselesi, üstlerinde dana derisi ve kök boyalar kullanılmaktadır. Tamamen eski modeline sadık kalınarak yapılmıştır. Tabanla astar arasında bildiğimiz toprak kil vardır. Bu da ayakta mantar, romatizma ve kaşıntıyı önlemektedir. Bunun yanı sıra şeker hastalarının kullandığı ayakkabı modellerimiz de vardır. Yani deriden yapılan her türlü çanta olsun, kemer olsun, cüzdan olsun, eskitme modeller olsun hepsini yapıyoruz. Kendim Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçısıyım. 5. kuşak Osmanlı çarıkları üreticisiyim. Hasan Tabakoğlu, kazaziye ustası, Trabzon. 0,8 mikron gümüşümüzü iğneyle ibrişimin üstüne çekip iğneyle beraber hazırlıyoruz. Bir kolyemiz 9 işlemden bir ortaya geliyor. Şöyle gördüğünüz boynumdaki, ucundaki Osmanlı turasıdır. Değişik modellerle yapıyoruz, işliyoruz hepsini. Oldukça zahmetli anladığım kadarıyla. Tabii ki zahmetli. Hepsi tek tek olup birleştiriyoruz. Şöyle diyeyim. Bak. Şöyle bunlar kamçı olaraktan hepsi. Burası saadet düğümü. Bu küçük ajor, top. Bunlar hepsi elde tek tek yapılıp birleştiriliyor ve kaynaksızdır bunlar. Güzel. Bakın şu da işlenecek halini gösteriyor. Evet, bunu da böyle tek örüyoruz. Zinciri bu, sade bir işlemi. Diğer işlemleri tek tek örüp ondan sonra birleştiriyoruz hepsini. Teşekkür ederiz. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Felsefeyle örtüşecek şekilde revize ettik. Devam edeceğiz. Hani başı sonu yok o zaman. Nallıhan ilçemiz tarihi İpek yolu üzerinde Ankara'ya 160 kilometre uzaklıktadır. Kozacılık, koza ipekçiliği geçmişi çok eski tarihe dayanır. 10 yıllar öncesinde hanımlar bunu 40 gün içinde kendi evlerinde yetiştirerek aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışmışlar. Biz de unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel el sanatımızı halk eğitim merkezi olarak canlandırmaya çalışıyoruz. İlgi nasıl? Ziyaretçiler neler soruyorlar sizlere? Ziyaretçiler bunun pazarını, satışını daha çok bulabildiniz mi? Satış konusunda biraz daha çok, yapılış konusunda biraz daha çok ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok yıkanmaya gelebilir. Derleme faaliyetini daha bakanlık olarak bu tür faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz. Bunları ülkenin sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere, meslek örgütlerine ve katkı veren teşekkür ediyoruz. İlerimizde valilerin ve kaymakamların bu süreçlere sahip. Evet, bir soru. Ahmet Hikmet Oruç'u sahneye davet ediyoruz.
Burası Bohça Mağazası'nın standı. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü olarak bizler de Bohça Mağazası'yla katıldık. Bohça Mağazası tüm olgunlaşma enstitülerimizin ortak markası olarak hizmet vermeye ve geleneksel sanatlarla üretilmiş ürünleri vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyor. İlki 2021 yılında kurulan Bohça Mağazamızın ikincisi Galata Port'ta açılmıştır. Beyoğlu İstiklal Şubesi'nde büyük ana mağazamız olarak ürünlerimizin satışı, geleneksel ürünleri beğenen vatandaşlarımızın hizmetini vermeye devam ediyoruz. Turistler ilgi gösteriyorlar mı? Nedir? Bulunduğumuz bölge Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Galata Port Paket Postane. Lokasyonlarımız çok güzel. Bu anlamda da bütün yerel ve yabancı turistler çok güzel talep gösteriyor. Güzel bir beğeni var. Teveccüh çok güzel. Hem kültürel tanıtıma katkı sağlıyoruz hem de tüm olgunlaşma enstitülerimizin ürünlerinin dünyaya açılan bir kapısı durumdayız. Bohça markası 5. yılını tamamladı ve bu süreçte de her geçen gün büyümeye ve daha çok tanıtmaya devam ediyoruz. Bir tane ürün anlatabilir miyiz rica etsem? Mesela şunlar nasıl yapılıyor? Burada olgunlaşma enstitülerinin kendi bulundukları bölgelerde yerel sanatlarını, el sanatlarını yani geleneksel sanatları ve zanaatlarını yansıtan ürünlerden oluşuyor ürün yelpazemiz. Her kurumun bulunduğu bölgede zanaatlarını yaşatan ustalarla beraber ürettiği ürünler. Örneğin Trabzon'un görüyorsunuz hasır hasırı diye geçiyor. Trabzon hasırının gümüşten yapılmışı, kazaziyeler, evet bunların hepsi özel usta üreticilerimizin ellerinden. Usta bunlara bayılır. Hepsi el emeği, göz nuru ürünler. Özel dokuma kumaşlarımızla yapılan çalışmalarımız, özel Türk işi teknikleriyle, Maraş işi teknikleriyle, kazaziye teknikleriyle. Geçmişte iğne oyası sadece diyelim ki tülbent kenarlarında kullanıldı. Şimdi geleneksel sanatlarımız broşlarla birlikte güncel kullanıma yönelik ürünlerin üretimi de devam ediyor. Çarpına dokuma dediğimiz, kolon dokuma dediğimiz hem kemer hem kolye, aksesuarlar olarak gümüş kazaze işlerimiz, kravatlarımız, kadın erkek birçok ürün konusunda ürün yelpazemiz mevcut. Bunların özellikle de bizim olmazsa olmazımız el nakışlarımız. El nakışlarımızdan Maraş işimiz, tel kırma işimiz, Türk işimiz, keselerimiz yine Maraş işi, Antep, Maraş, file işi. Her bölgeden, her enstitünün ürününü temsilen ürün gruplarımız burada mevcut. Güzel, harika. Türkiye'nin her tarafının ürünleri sizin mağazalarda kolaylıkla Evet, Bohça mağazası, Bohça markası tüm olgunlaşma enstitülerinin ortak markası. Peki, çok teşekkür ederiz, başarılar. Biz teşekkür ediyoruz. Tarihlerinde devam ediyor. Sanatçılarımız ziyaretçilerini bekliyor. Gerçek kılıçlar öğrencilerimize de. Ben Mersin Erdemli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisiyim. Bu bizim yöresel kıyafetlerimiz. 100-150 yıldır bu kıyafetleri biz kullanıyoruz. Ama yeni zamanda bunlar yok olmaya başladı. Onun için de kaybolmasını istemediğimden dolayı tekrardan bebekler üzerinden Yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. aynen hani kaybolmasın diye markalaştırmaya çalışıyoruz. Mersin Erdemli yöresinin kadın, erkek, çocuk kıyafetleri. Gösterin bakın. Mesela bu bir ebe kıyafetimiz. Üstündeki aba bunu arasına koyun yünü konularak sırınıyor. Daha sonra yaşlılarımız kış aylarında giyiyor bunları. Bu da erkek kıyafetimiz. Buna 8 köşeli kasket diyorlar. Bunun bir anlamı var. Selçuklu yıldızından alıyor şeyini, desenini. İşte mertlik, cömertlik, yiğitlik, vatanseverlik, misafirperverlik diye anlamları var. Bunlar yörük erkeği ve yörük kadını. Bu arkadaşlarımızın kıyafetleri de bundan bir 300 yıl önce arkadaşımız üretiyor. Ona vereyim mikrofonu. Merhabalar, ben Erdemli Halk Eğitim Merkezi'nden Gülsüm Kara. Buraya ekibimiz, müdür beyimiz Cengiz Açıkgörük, Mustafa Bey ve Nergis hocamla birlikte geldik. Aynı zamanda bütün öğrencilerim demeyeyim de öğrencilerin bir kısmıyla geldik. Burada tanıtmış olduğumuz kıyafetler 150 sene önceki Erdemli yöresinin, çevredeki yörelerin kıyafetlerini günümüzle harmanlayarak oradaki çeyiz işleriyle de üzerine motif koyarak günümüze getirmeye çalıştık. Burada
ki kıyafetlerimiz genelde farklı ilçelerden ya da farklı şehirlerden alarak harmanlaşmış. Yani bunlar melezleşmiş. Biz orada şunu söylüyoruz, bunlar çandır. Yani çandır demek melez demek bizim dilimizle. Buradaki kıyafetler, bu en son kıyafetimiz günümüze bu şekilde geliyor. Ve şu görsel ise çocuğu hop etmek, yani arkasında taşımak. Çünkü iş çok yoğun olduğu için çocukları bu şekilde muhafaza ediyorlardı. Aynı zamanda annesinin sıcaklığıyla karın ağrısı çekmiyordu o dönemlerde çocuklar. Bu nedenle de sağlıklı bir taşıma şekliydi. Gelelim gelinliğimize. Gelinliğimiz bizim en son yani nokta bulabildiğimiz 150 sene önceki kıyafet. Gelinlik yoktu, günlük vardı. Yani günlük kıyafetin üstünden giyilen bir günlük kıyafet demektir. Yani budur. Şu. Üzeri ilk kısmında da fistan giyiyorlar ya da o dönemdeki giydikleri en temiz, işte en yeni kıyafetlerini giyiyorlar. Takıları genelde sarı lira çok olurdu. O dönemlerde de, daha önceki dönemlerde de ayna. Başüstü şu görmüş olduğunuz kepiz demektir. Aynanın özellikle alnında bir anlamı var mı? Var. Arkasında da oluyordu ama biz arkasında nazar koymadık. falan değmesin diye mi? Hem nazar değmesin hem önü ve arkası açık olsun diye aynalar konurdu ve süslenirdi elindeki imkanlarla. Ve en son kıyafetimiz günümüzde bu kıyafete kadar değişti. İlk baştaki kıyafetimiz gel. Bak kıyafetlerimiz kısım kısım. Her dönem yeni farklı kıyafetlere ek atıla bu günümüze kadar geldi şu şekilde. Bu görmüş olduğunuz aba sırınıyor. Pamukla sırınıyordu. İçindeki fistan, önceyi, donu, altında da yemenisi olurdu. Genelde belikler olurdu. Bu belikler 14, 16, 18 olarak değişirdi. Başında paralar mutlaka olurdu. Ve kolyeler onlar için çok önemli anlam ifade ederdi. Bunlar sadece altından olmazdı. O dönemde ellerinde ne vardı? Mesela cevizden yapılan kolyeler, taştan yapılan kolyeler, karanfilden yapılan kolyeler de vardı. Çemen otu. Evet. Boy diyoruz biz evet. çemen otuna. Onlardan da kolyeler yapılırdı. Şimdi gelelim. Damatlar genelde dokuma şalvarlar olurdu ama biz günümüzde o dokumaları bulamadığımız için normal kumaşlardan yaptık. Şalvarımız olurdu. Bükme dediğimiz el dokuması ve onu boyanıyordu kök boyalarla. Üzerinde yeleği, içinde gömleği ve şapkası. Farklı şapkalarda kullanılabiliyordu ama biz yaklaşık bundan 70-80 yıl önceki şapkaları kullandık. Diğerine Zeynep Senger. Bu da yine başka bir kültürle harmanlaşmış ama bizim yöremize ait olan yaklaşık 150 sene önceki kıyafetimiz genelde pazen. O taraf biraz daha sıcak olduğu için pamuklu kumaşlar kullanılırdı. Biz de ona istinaden pazen kullanmaya çalıştık ve toka diyoruz biz bunlara. Bu mutlaka olmazsa olmazı yörüklerin. İçerisinde yine kıyafeti, öncekleri ve kolyesi. Yine biz bunu eskiden olan taşlardan falan değil de daha çok çeyizde kullanılan boncuk işlemesi dediğimiz yazma uçlarından eskileri tekrar hayata geçirmiş olduk. Bu şekilde başlıklar da aynı şekilde. Ve dediğim gibi eskiden çok belikler önemliydi. Bu 14-16 gibi olanlar evli insanlar beliklerinden biliniyordu daha önce. Gelelim. Yine bak şu asıl kıyafetler bu şekilde. Hani bükmeden dokunan kıyafete şalvar olarak ara kısmı peyikten oluşan, şimdiki gibi bizim hani üçgen atılan değil de paça kısmından yukarıya doğru atılan modeller vardı. İçinde göynek diyoruz biz buna ama şimdiki günümüzde gömlektir. Göyneği, yine yeleği, bu da seccadeden yapılmış, tekrar hayata geçirilen bir kıyafet. Ve genelde bu şekilde takkeler kullanılırdı. Evet, ailemizin reisi günümüzde de olduğu gibi erkekler eskiden de çok öndeydi ve erkeklerin her zaman bir adım önde sözleri dinlenen ve aile otoritesini koruyan erkeklerdi. Biz de bu oluşumda aile kavramını yansıtmaya çalıştık. Mesela şöyle düşünün, bizim eskiden aile birlik beraberliğimiz ebeden, ebe diyoruz biz anneanneye babaanneye, ebeden toruna kadar bir düzen içerisinde.
büyüklere karşı gelinemiyor. Ama kendi hemcinslere ya da kendi denkleşlerine tartışma yapabiliyorlardı ya da münakaşa edebiliyordu ama bir büyüğüne kesinlikle saygıda kusur etmiyorlardı. Onu yansıtmaya çalıştık. Aile kavramını yansıtmaya çalıştık. Onun için de bu bizim ailemizin reisi. İsmi Ramazan. Tanıştırayım. Çandır sülalesinden olur kendisi ve yine yeleğimiz. O dönemde kullanılan yeleklerden. Cevşeni mutlaka o dönemlerde de çok kullanırdı. Şapka dediğim gibi birkaç farklı şapkalar vardı ama bu kıyafete bu güzel oldu diye. Belimizde peştemalden yine dokunmuş bel kuşağı. Bu her kızın evinde mutlaka olması gereken bir çeyiz ürünüdür aslında. Aynı zamanda yaşlılar bel ağrısı olmasın diye, biliyorsunuz eskiki insanlar o kadar ağır kaldırıyordu ki ve kaşığımız da mutlaka oluyordu. Bel ağrısına çok iyi gelen, karın ağrısına çok iyi geldiği için ve aynı zamanda çanta taşıyamadıkları için bu bel kuşağını kullanıyorduk. Bel kuşağı aynı zamanda çanta olarak kullanılırdı çünkü çantamız yoktu, biliyorsunuz eskiden böyle bir şeyleri koyacak içinde hemen bir cep yoktu. Hemen buradan bir şeker çıkarırlardı, çocuğa verirlerdi ya da bir kaşıktı ya da ne bileyim herhangi bir önemli evrakları, altınları, takıları, paraları bu kuşağın içerisine koyarlardı ve torunlar bu kuşağı çok sever. Niye? Çünkü içerisinden ya şeker çıkar ya ceviz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, ben Esra Pehlivanlı, Alanya Halk Eğitim Merkezi'nden geliyorum. İpek kozasından çiçekler yapım öğretmeniyim. İpek kozasından çiçekler yapıyoruz. Bu gördüğünüz çiçekler bu ipek kozasından yapılıyor. Öğrenci ürünlerimiz, muz liflerimiz, muz lifinden yapılan ürünlerimiz. Muz lifini makinede ipe çeviriyoruz. Bu şekilde ipler halinde ürünlere çeviriyoruz. Sedefimiz Antalya Toroslar'da yetişen doğal bir ottan çalışıyoruz bu çiçekleri de. Kendisi doğal olarak yetişiyor Toroslar'da. Öğretmenime veriyorum, palmiye ağacını anlatacak. Palmiyemiz süs bitkisi olarak kullandığımız muzu ve palmiyeyi biz ürüne dönüştürüyoruz. Palmiyeden sepetler ve muz lifinden de ürünler, ayakkabılar, çiçekler, aksesuarlar ve dekoratif objeler olarak bunları değerlendiriyoruz. Bunlar ilk önce bize süs bitkisi olarak gelmişken daha sonra hanımların ellerinde ürünler olarak Alanya'mızda belediyemizin de desteğiyle birçok kişiye istihdam oluşturuyorlar ve destekleri sayesinde, belediyenin destekleri sayesinde de ürüne dönüştürüyorlar. Evet, Alanya ipek kozasını keserek, renklendirerek, tanzim yaparak gelin buketleri, dekoratif saksılar, yaka çiçekleri gibi objelere dönüştürüyor ve bunları şekillendirdikten sonra objeleri satarak kendilerine istihdam oluşturuyorlar. İpek kumaşları da boyayarak yine aynı şekilde şekillendirerek ürüne dönüştürüyor ve inanılmaz derecede bu işlerden paralar kazanıyorlar. Instagram adreslerinde kendilerine istihdam oluşturuyorlar ve satışlarını yapabiliyorlar bu ürünlerinin. Teşekkür ediyorum. Sana tebrikler, yaklandırmayı isterken. Ne kadar abi? Ücretsiz. İsa Bey buradasınız. Soğuk mu? Festivalde görmüş olduğunuz gibi bakır ibriğine içerisine limonataları koymuşlar. Buz gibi ikram ediyorlar burada vatandaşlara. İyi günler. Bilecik'ten geliyoruz. Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nden geliyoruz. Yapmış olduğumuz ürünlerin hepsi öğrencilerimiz tarafından yapılmıştır. Ama ve lakin şöyle atık ürünlerden yapılmaktadır. Yani geri dönüşüm olarak yapılmaktadır. Boynuzlar, dökülen boynuzlardan vesaireler, bıçaklar, çeliklerle, testere, eski testerelerden yapılmaktadır. Öğrencilerin yaptığı ürünler vardır hep. Kendimiz de zaten kılıç ustasıyız. Kılıç yapıyoruz Türkiye'de tek olarak. Kendim de devlet sanatçısıyım zaten. Öğrencilerimizin yapmış olduğu ürünleri getirdik buraya bu şekilde. Erzincan'dan geliyoruz. Millet Halk Eğitim Müdürlüğü olarak. Bakır işlemeli ürünlerimiz var. Bunları tamamıyla el işi olarak yapıyoruz. Kursiyerlerimiz var, onlar yapıyor. Ya bu ürünler kullanılan ürünler de var, süs ürünler de var. Mesela bu kullanabilirsiniz, iç kalaylıdır. Bunu da kullanabilirsiniz. Özelliği suyu soğuk tutar. Çaydanlık kullanabilirsiniz, suyu sıcak tutar. Mesela cezvelerimiz var, çok güzel kahvesi olur. Çok lezzetli kahvesi olur. Bunları ya böyle el kalemiyle yapıyoruz, tekli deriz. Ya bununla yapıyoruz. Ya da şöyle makinelerimiz var.
bu makine yardımıyla yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Kalem yok. Bir şey mi yazacağım? Araba geldi. Ben Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında buraya geldik. Bu görmüş olduğunuz deri ürünler, Bodrum'da sandalet konusunda son kalan 3 ustamız var. Onlardan Sarp Bey'in son eserleri diyelim. Bunların hepsi kesinlikle makine yok, el dikimi hepsi, el emeği çalışmalar. Şu gördüğünüz ayakkabıdan sandaletlere kadar her şeyi kendisi yapıyor. El emeği. Bir de baktığımızda evet Bodrum'a özgü lokumumuz var burada. Bodrum lokumu. Şu görmüş olduğunuz yoz mandalin deriz. Bodrum'a özgüdür bu. Bodrum bölgesinde çok olur. Bundan yapılıyor. Ham maddesi içerisinde. Bu da yine aynı ürünün kolonyası. Evet, Bodrum kolonyası diye Bodrum'a gittiğinizde görürsünüz. Burası da amfora çalışmalarımız. Amfora demek antik çağlarda özellikle tabii ki ulaşım sıkıntısı olduğu için çoğu ürünler denizden taşınıyor. Denizden taşınan bu ürünleri koymak için, özellikle sıvı ürünleri koymak için antik çağın taşıma araçları. Bunlar tabii minikleri. Yaklaşık olarak gerçek amforaların büyüklüğü 80 santim yüksekliğinde oluyor. Bunlar da Bodrum'daki arkeolojik kazılarda ve deniz altında yapılan arkeolojik çalışmalarda gün yüzüne çıkarılıyor. Tabii biz bunların minyatürünü yaparak sergilemek istedik. Teşekkür ediyoruz kanalımıza. Bir kayıttayız. Şırnak Uludere Halk Eğitim Merkezi'nden katılıyoruz Hayat Boyu Öğrenim Haftası'nda. Kısaca kilimlerimiz, el emeğimizi göstermek amaçlı gelmişiz. Bu da buradaki kıl çadırımızın, ipimizin kilime nasıl yapılışı, nasıl taranışı gösteriliyor burada. Bu halk eğitimimize bağlı sergi odamız. Bu da kıl çadırımız. 9 ayı bu sadece minik olmak üzere buraya taşıdığımız kıl çadırımız. Büyüğü daha yaylalarda kurulıyor. Hala biz bunları yaylalarımızda sürdürebiliyoruz. Üstündeki elbisede yöremizde ait düğünlerde kullandığımız poşide kavamda bizim gelenek olarak yani orada kullandığımız her düğünde kullandığımız yöresel ve poşimizdir bu. Kilimi de anlatabilir miyim? Kilim bunlar bizim kök boyamızın burada yapıyoruz. Genç kızlarımız yapılıyor. Halk eğitime bağlı. Usta öğretici olarak biz de öğretiyoruz. Yani genç kızlarımıza emeğinin bitmemesi yani bu mesleğin unutulmamasını için sürdürüyoruz bu şeyleri. Bu minyatür tezgahlarımız yani bu da kıl çadırımızın sergi odamızın şeyi. Bu heybe eskiden atların semerinde kullanılıyordu. Beypazarı Halk Eğitim Merkezi olarak katıldık biz. Ben usta öğretici Özlem Ünlü. Tezgahımız kamçılı el tezgahı, dokuma tezgahı. Tezgahımızda çözgümüz pamuk, atkımız tiftik olmak üzere şal dokuyoruz. 2 ayaklı. Ayaklarla ipliklerin aralarını açıyoruz. Çektiğimiz kolla da mekiğin karşıdan karşıya geçmesini sağlıyoruz. Şu şekilde mekik ve masuramız var. İçine taktığımız tiftik. Tezgahta gerili olanlar da ipek. Bu şekilde de dokuma yapıyoruz.
tezgahta dokuduğumuz bitmiş şalımız. Kaç günde yapılıyor bu şekilde? Bir günde. Bir günde bitiyor mu? Evet, bir günde bitiyor. Haydi hocam. Yöresel çalışmalarımız, onlar da çantalar, kolyeler tabii. Çantalar? 500. İyi günler. İsparta Keçiborlu Halk Eğitim olarak katılmaktayız. Seccadelerimiz, Isparta halımızı canlandırmak için geldik biz buraya. Ve renklerimizin tonlarını göstermek için ve modellerimizi göstermek için buradayız. Kısaca teknik detaylarını anlatabilir misiniz? Çözgü olarak, atkı olarak pamuk kullanmaktayız Isparta olarak. Ve yün çözgü atkımız da var. Ve sipariş üzerine çalışmaktayız. Aynen bekleriz hepinizi. İhraç ediyor musunuz? Yurt dışına siparişlerimiz var. Yani şahıs olarak siparişlerimiz var. Hangi ülkelerden talep görüyor daha çok? Almanya, Hollanda ve yani olarak yani ülke olarak orası ve Isparta, İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerine de aynen çalışmaktayız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar sadece Isparta'nın halısı değil, aslında Isparta'nın gülü çok meşhur. Gülü çok meşhur olduğu için de gülden yapılan ürünler, kolonyası da var burada, lokumu da burada. Gelmişler, geldiğinizde tadına bakıp ikramlardan almadan ayrılmayın diyoruz. Merhaba, biz Karaman'dan geldik. Bu bizim bisküvimiz. Lokum arasına lokum koyarız. Düğünlerimizde, kız vermelerimizde bunları mutlaka ikram ederiz. Ya çikolata yerine bisküvit mi? Evet, biz lokum yeriz. Lokumu yedin mi derler. Normalinde bunun adı lokumdur. Kahveyi de içeriz, lokumu da yeriz. Çikolata yerine lokum bunu dağıtırız. Kıstırma derler. Antakya, evet. Merhabalar. Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Antakya, Hatay. Görmüş olduğunuz koza, ipek kozası. Bunlardan mozaikler, doğal taşlardan, doğada çıktığı renkler, hiçbirinde bunların boya yok. Bunlar doğada görmüş olduğunuz bütün taşların renkleri. Bunlar Mozaik Müzesi'nde buna benzer bir sürü mozaiklerimiz var. Dünyada en büyük mozaik Hatay'da bulundu. Müze otelimizde halen o müzede sergileniyor. Yerinde bırakıldı. Kendi o şeyinden kaldırılmadı. Onun bütün dokusunu görebilirsiniz. Merhabalar, Çubuk Halk Eğitim Merkezi olarak Hayat Boyu Öğrenme Festivali'ndeyiz. Çubuk'un yöresel lezzetlerini tanıtıyoruz. Çubuk turşumuz, tandır çöreğimiz, tandır böreği de deriz, gözlememiz ve karışık turşumuzla bugün festivale eşlik ediyoruz. Öğrencilerim ve kendim adıma herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Herkesi Çubuk Turşu Festivali'ne de bekliyoruz. Evet, Eylül'ün 2. haftası Çubuk Turşu Festivali'ne davet ediyoruz buradan herkesi. İyi günler diliyoruz. Yeni Mahalle Halk Eğitim Merkezi'nden Ankara yöremize ait gözleme ve bazlama yapımını yaptık. Ayrıyeten ev sahibi olarak, festival olarak höşmerimiz, gözlememiz, keşkeğimiz, Akdeniz, Karadeniz bölgesine ait kakırdağımız, kakırdaklı çöreğimiz, perde pilavımız, kol böreğimiz, Çorum yöresine ait yırtma açığımız, Güneydoğu bölgesine ait kuru dolmamız, patlıcan dolmamız, gene Akdeniz bölgesine ait yüzük çorbamız, burada Çorum ilimize ait İskilip dolmamız, tabii burada da Karadeniz yöremize ait beyaz kirazdan kavurmamız özel. Bu da yine tekrardan Safranbolu'nun safranı, dokumu. Tabii bizler ev sahibi olarak hepsini derledik. Bütün herkese hoş geldiniz dedik. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yeni Mahalle Halk Eğitim Merkezi olarak biz de Ankara'da yapılan bu festivalde yerimizi aldık ve tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Kılcal damarları görüyor musunuz? Size dedik.
Baharda böyle yeni açıyoruz, kavanozumuzu boşaltıyoruz, hemen yemek. Yaprak dolması gibi bir şey mi yapıyorsun? Yemiyoruz Vallahi kardeşim ben yani çorbası olmasa daha sarması şey vardır. mutlaka lahana. Hiç keyfinde. Siirt Olgunlaşma Enstitüsü olarak Hayat Boyu Öğrenme Festivali'ne coğrafi işaretli olan dokumalarımızla buradayız. Şalşepik kumaşı Siirt'in kadim dokuması olan 500 yılı aşkın varlığını sürdüren bir kumaş. Şu anda enstitümüz tarafından saf keçi kılıyla bu şekilde gördüğünüz gibi kumaş olarak dokunmakta ve moda tasarım atölyemizde, el sanatları atölyesinde ürünlere dönüştürülmektedir. Bu bizim şalşepik kumaşlarımızdan yapmış olduğumuz ürünlerimiz. Ayrıca Siirt'in yine kadim bir dokuması olan Siirt battaniyesinde de bizler tamamen mekik ve el dokuması olan ürünler yaptık. Şu karşıda görmüş olduğunuz Atatürk battaniyesi 1930 yılında bir tane battaniye esnafının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiği ve şu anda Gazi Köşkü'nde sergilenen Atatürk battaniyesinin replika ürünüdür. Evet, dediğim gibi şu an Gazi Köşkü'nde sergileniyor olan bu Atatürk battaniyesini bizim atölyemizde, Olgunlaşma Enstitümüzde battaniye atölyesinde yeniden can buldu. Tamamen birebir aynı özellikte yeniden dokuduk. Burada alt köşede Osmanlıca Abdülhakim yazıyor. O Atatürk battaniyesini dokuyan ustanın ismi. Biz de orijinalinde herhangi bir bozukluk oluşturmadan yeniden oluşturduk. Şu anda bu ürün bir Gazi Köşkü'nde sergileniyor. Bir de enstitümüzde yeniden tamamlanmış olarak sizlere sunmak istedik. Teşekkür ederim. Diğer ürünler hakkında da bilgi alalım hemen. Burada Siirt battaniyesinden yapmış olduğumuz Siirt seccadesi var. Özel tasarım tamamen. Kur'an-ı Kerim kılıfı yine Siirt battaniyesinden. Şuradaki üründen size söz etmek istiyorum. Siirt, Tillo ilçesiyle, İbrahim Hakkı Hazretleri ile tanınan bir ilçemiz. Burada hocamın başucuna doğmayan ilk güneşi neyleyim cümlesi var. Burada İbrahim Hakkı Hazretleri hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yapmış olduğu bir ışık hadisesi düzeneği var. Burada ışık hadisesiyle kendisi hocasının mezarının başucuna doğan ekinoks tarihlerinde doğan ilk güneşin ışığı neredeyse bu uzak mesafeden doğan ilk güneşin ışıkları hocasının baş ucuna gelecek şekilde, mezarının baş ucuna gelecek şekilde bir düzenek inşa ediyor ve şu anda Türkiye'de ekinoks tarihlerinde bir festival olarak, etkinlik olarak o düzenekten yeniden güneşin hocanın başucuna yansıması etkinliği olarak kutlanıyor. Bu tam o zamanlarda İbrahim Hakkı Hazretleri coğrafyada astronomiyle de ilgilendiği için kendi elle yaptığı dünya haritasının seramik üzerine de işlemiş olduk. İbrahim Hakkı Hoca Hazretleri'ni bu şekilde yeniden eserleriyle herkesle buluşturmak istedik. Burada gördüğünüz de Siirt battaniyesi sadece battaniye olarak üretmiyoruz. Sadece battaniye olarak kullanmıyoruz. Aynı zamanda şu gördüğünüz bir koltuk şalı ve kırlenti olarak eşleştirdik. Bunu da bir yatak şalı ve kırlenti olarak tamamladık. Gördüğünüz bu eserlerde geleneksel motiflere yer vererek onu da hayata yeniden modern yaşama entegre ediyoruz. Yine kış aylarının vazgeçilmezi olacak şekilde kalpak, yelek şeklinde gördüğünüz gibi kürk gibi görünen ama tamamen Siirt battaniyesi olarak üretilen bir ürünümüz. Bunlar üretilirken böyle tüylü değil, tarama yöntemiyle tüylendiriliyor. Yani ilk dokunduğu zaman tamamen düz görünen kumaş tarama yöntemiyle tüylendirilerek bir kürk kıvamına geliyor. Siirt yöresi dokumalarından bir tanesi de Jirkan kilimleridir. Jirkan aşiretinin Güneydoğu'da hüküm sürdüğü Mezopotamya'da Jirkan aşiretinin hüküm sürdüğü yerlerde Jirkan kilimleri de üretilmiş. Bu gördüğünüz Sereser model kilim yine hazırlamış olduğumuz kilimlerden biri. Türkiye'de çokça Anadolu motiflerinin tamamı yurdun her yerinde kullanılıyor. Bunlar da bizim kilimlerimizde yer verdiğimiz motifler. Hocam yurt dışından da talep görüyor mu bu kilimler? Genellikle Avrupa'dan çok talep görüyor. Aslında şehrimizde eski çarşılarda genelde yabancıların ilgisini çekiyor şu anda. Sanki yabancılar bunların kıymetini şu anda daha iyi biliyor gibi görünüyor ama bizler de bunun kıymetini biliyoruz. Yabancılar gelip tamamen eski motiflerin, eskiden yer alan
motiflerin hatta kullanılmış olanlarını da satın almak istiyorlar. Yani bundan 100 yıl önce 50 sene boyunca kullanılmış olan kilimleri de Siirt çarşılarında satılık olarak görebilirsiniz. Tabii ki bunlar bir yerde ya da iki yerde var. Çok da yaygın değil. Ben şahşapik ustası. 9 yıldan beridir dokumasını yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz kumaşımız 32 santim eninde, 12,5 metre boyunda. İçerisinde hiçbir katkı madde bulundurmayan çok özel ve 10 aşamalı kumaştan oluşmaktadır. Kumaşımız tamamen doğal, içerisinde hiçbir katkı madde bulundurmayan bir kumaştır. Yazın serin, kışın sıcak tutmaktadır. Zararlı güneş ışınlarını da barındırmamaktadır. Bunun bir önemli noktası şu. Bu kumaşımız diğer bez ayağı dokumalardan şöyle bir farkı var. 33 santimde 1200 ilmek var. Normal bir bez ayağında 1 metrede 700 ilmek varken bunda sadece 33 santimde 1200 ilmek var. İpi çok hassas, saf tiftikten oluştuğu için dokunması çok zordur. 33 santimden daha geniş dokunmamasının sebebi de kumaşın kalitesinin bozulmasıdır. Kumaşın üzerinde normalde 10 aşamalı olarak yapılıyor. 10 aşamalı olarak yapılan bu kumaşın çözgüsünü hazırlamak, çirişlemek, bunun kolalanması aşaması o kadar uzun ve zahmetli ki usta bunun çözgüsünü hazırlarken neredeyse 10 kilometre yol yürümekte. Yani bir kumaşın şu şekilde elimize geçmesi tam 20 günümüz, tam mesai çalışan bir ustamız 20 günde bunu oluşturabiliyor. Bunun dışında üzerinde kumaşın, size şurada göstereyim. Bu kumaşın üzerinde şu şekilde cevheriler var. Bu cevherilerin oluşmasını sağlayan şey ise bunun ayakta kaynatılmasından sonra, kaynatılıyor tencerede, kaynatıldıktan sonra elle presleniyor. Demirde tamamen merdane ile çevrilerek elle presleniyor. O pres sayesinde bu cevheriler ortaya çıkıyor ve kumaşın kalitesini de cevheriler gösteriyor. Tamamen el dokuması ve doğayla ve iklimle uyumlu bir kumaş olduğu için çok kıymetlidir. Merhaba, ben Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nden Nurhan Sökmen. Balıkesir pullusu usta öğretisiyim. Gördüğünüz bindallı Balıkesir'in manav pullusu diye adlandırılan bir çeşididir. Yörükler kullanır bu çeşidi. Domates ve pul ağırlıklıdır. Ayrıca bir de dallı pullumuz da var. Onu da göçmenler giyer ama o daha çok tırtıldan yaprak çalışmalarıyla öne çıkan bir çalışmadır. Hülya Hocam, buyurun siz de bir şeyler söyleyin. Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nden gelmekteyim. Kültür Turizm Bakanlığı keçe sanatçısıyım. Keçe usta öğreticisiyim. Enstitümüzde yapılan geçmişten günümüze bütün keçe örnekleriyle burada yer almaktayız. Teşekkür ederim. Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Süreyya Eray. Biz 2 yıl oldu kurulalı kurumumuzun. Olgunlaşma enstitülerinin misyonuna uygun olarak özellikle bölgemizdeki saha çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Yaptığımız saha çalışmaları sonucunda zengin kültüre sahip Balıkesir'imizde kadın başlıklarındaki çeşitliliği bugün günümüzde de kullanılabilir hale gelmesi açısından yaka iğnesine çevirdik. Tamamen elde yapılan çalışmayla boncuk oyaları ve yüz çalışmaları iğne oyalarıyla bezendi. Genç kızlarımızın, günümüz gençlerinin de beğenisini kazanan bir yaka iğnesi şekline dönüştü. Biz Samsun Olgunlaşma'dan geliyoruz. Buraya Samsun Olgunlaşma adına katıldık. Şu anda izlediğiniz kenevir kadın. Kenevir liflerini taranıp, şekil verilip obje haline getirdik. Bunlar da hep kenevir. Bitkisel örücülüğe giriyor. Kenevirden yapılan örgüler ve sepetleri görüyorsunuz evet. Arkadaşlar burada. Bu mısır kapçığından, bu Bafra'ya ait zembil dokuma diye geçiyor. Bitkisel örücülük burası. Bunlar çam iğnesi. Yine kenevirden yapılmış. Bunlar da bizim yine atölyelerimize dokunulan keten kumaş, Ayancık yöresine ait işlemelerle tasarlanmış olan bir kıyafetimiz.
Yine atölyemize dokunmuş olan kumaşlarımız ve dizayn edilmiş kilim motifli elbisemiz. Kenevir kumaş kullanılarak yapıldı bunlar. Dünyaca ünlü, inciriyle ünlü Aydın'dan geldik. Coğrafi işaretini de almış olan Aydın'ımızdan geldik. İnciri Aydın'ın çok meşhurdur. Ve bu konuda dünyada patent almış bir ülkeyiz ve aynı zamanda Aydın'da Türkiye'de incirde bir numara. Yine Aydın Didim Apollon Tapınağı içerisinde yer alan 2000 yıllık kadim zeytin ağaçlarımız var. O zeytin ağaçlarının içinde elde ettiğimiz sızma zeytinyağlarımızı da getirdik. Buradaki temel amacımız Aydın'ımızı, Didim'imizi bu festivalde tanıtmak. Yine öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu, kursiyerleriyle birlikte hazırlamış olduğu saraciye ürünleri, deriden elde edilmiş olan, üzerlerinde sanatsal motifleri olan, yöresel sanatsal motifleri olan ürünlerimizle festivalimize geldik. Merhaba, ben Nabi Özel, Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü. Hakkari'den geldik. Hakkari'den ürünlerimizi buraya taşımaya çalıştık. Burada özellikle yöresel kilimlerimiz var. Yöresel kilimlerimizin önemi çok fazla. Çok sayıda kilimlerimiz mevcut. Bir de burada Düzele isimli bir enstrümanı ben tanıtmak istiyorum. Düzele enstrümanı Şemdinli'mize has bir enstrüman. İki sipsili kamıştan yapılmış bir enstrüman. Özellikle halayları coşturan, halaylara renk katan, bu anlamda halayları farklılaştıran bir enstrüman. Şemdinli'ye has bir enstrüman ve yine burada bir radyomuzu tanıtmak istiyoruz. Özellikle geri dönüşümlü teknolojiyle buluşturduğumuz bir radyo. Kütükten yanmış bir kütük ağacını dereden toplayıp radyoya dönüştürmeye çalıştık. Özellikle bu radyomuz güneş paneliyle çalışan bir radyo. Ve yine balımızı da Şemdinli balı biliyorsunuz. Şemdinli balı Türkiye'nin en lezzetli balı arasında yer alıyor. Burada onlar da müdürüm aynı zamanda çok popüler yani. Popüler Falan kesinlikle. Yok gayet evet. ilgi görüyor yani. Çokça ilgi görülüyor. Evet. Biz balla farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Özellikle şurada menengiç ve bal karışımından kahvelerde kullanılıyor. Balla karışımı gerçekten son derece damak tadına uygun, lezzetli bir aroması oluşuyor. Ve yine şunu da tanıtmak istiyorum. Bal ve ceviz karışımından guzebes dediğimiz bir yiyecek türü. Bal ve ceviz bol bulununca karıştırmaya çalışıyoruz ve bunu coğrafi işaretinde almaya çalışıyoruz. Kuru cevizimiz var. Ters lalemiz var. Biliyorsunuz Hakkari bölgesi Şemdinli'de bulunan, Şemdinli'de yetişen bir bitki türü. Bu anlamda özellikle rölyef çalışmasıyla sanata dönüştürdük, tabloya dönüştürdük ve yine rattandan da bahsetmeden geçmek olmaz. Palmiye ağacının sarmaşıklarından üretilen bir bitkiden yapılıyor, sehpalara dönüştürülüyor. Son derece kaliteli ve uzun ömürlü olarak kullanılan bu sehpa. Merhabalar, Hakkari Çukurca'dan buraya gelmekteyiz. Burada Hakkari'nin yöresel kilimlerini tanıtmak için buradayız. Hakkari'nin yöresel kilimleri çok meşhurdur. Burada her kilimin ayrı bir motifi, ayrı bir hikayesi vardır. Biz bu kilimlerin iplerini kök boyayla yapıp satın alıyoruz. Kilimlerimiz her bir motifin, her bir renginin ayrı bir güzelliği vardır. Kilimlerden kurum amblemleri, bayrak, İstiklal Marşı, küstüm yapmaktayız. Çantalarımız ve cüzdanlarımız var. Merhabalar, bizler Denizli Çalılan katılım sağlamaktayız. Burada 3 ayrı alanda ürünlerimizle yer aldık. İlk başta yöresel dokuma ve kök boya uygulamaları. Zeynep Hocam atölye çalışmasıyla etkinliği tamamladı. Hemen mikrofon olarak söylersen daha güzel olur. Ceviz kabuğu, Evet. kök boya, kekik, mazıko balağı, buruç ve sığır kuyruğu, nar kabuğu,
indigo mavi, civit ve çehre. Bunlardan elde edilen renkler Evet. Buradalar civitten ve çehreden elde edilen sarı, indigo maviden mavi renklerimiz elde ediliyor. Kök kırmızıdan kırmızılarımız. Daha sonra ceviz kabuğundan olan arkadaki koyu kahverengi olan rengimiz. Buruç yeşilinden buruç yeşili. Diğerleri de zaten sarılar. Onlardan da sarı renklerimiz, mavi renklerimiz elde edilmektedir. Tabii biraz tevazu gösteriyor. Yaptığı çalışmalarda en son çıkan ürünler de çok güzel bir kabul gördü. Şu an Londra'da bir sanat tarihçisine özel bir koleksiyon okuyor. Aynı zamanda Hollanda'da bir tasarımcıya da yine özel bir koleksiyon okuyor atölyemizde Zeynep Hanım. Diğer yandan da ata tohum çalışmalarımız var. Biz ilçemizdeki dağ köylerinden ata tohumları topladık. Bunları yeniledik ve şu an kendi bünyemizde tohum bankamızı ve çimlendirme atölyemizi kurduk. Köklerimizden geleceğe bir miras bırakacağız inşallah. Son olarak da bir dağ köyünde yaşayan bir insan hazinesini keşfettik. Şu an Kültür Bakanlığı yaşayan insan hazinesi kimlik kartını da aldı. Dağ köyünde yöresel sepet örmeciliğine devam etmekte. 3 gibi kayıttayız. Bakıyorsunuz. Bana bakın, bana bakın. Yöremizin dokuması Paşa Kapısı. Üzerinde 8 kollu ejderha motifi bulunmaktadır. Ortasındaki motif bıtrak motifidir. Kenarlarında göz ve kayı boyuna, Oğuz boyuna ait bir damgadır. Şuradaki i'lerde kayı boyuna ait bir damgadır. Genellikle biz bu dokumayı çoban torbalarında görürüz. Niçin çoban torbalarına yapılmıştır? Çobanın gittiği yerlerde onu koruması, gözetmesi, bir nevi tılsım yapılmış, gittiği yerde kabul görsün, başına bir iş gelmesin diye. O yüzden çok kıymetli bir dokumamızdır. Hakemli dergide de makalesi yayınlanmıştır Mustafa Genç hocamız tarafından. Paşa Kapımızın makalesi yazılmıştır. Bunlar da kök boyalarımız. Sarı, çehreden elde ettiğimiz. Yeşil, önce sarı ile boyuyoruz, daha sonra indigo mavi ile yeşil rengi elde ediyoruz. Mavimiz, indigo mavileri. Bunlar kök boyalarımızdan elde ettiğimiz tonlar. Ceviz kabuğu. Bu da kök boyamızdan elde ettiğimiz kırmızı rengimiz. Bunlar gene tekrardan gösterdiğim gibi mavi indigolarımız. Yeşillerimiz. Sarımız çehriden. Bu da indigo maviden elde ettiğimiz rengimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hayat Boyu Öğrenme Festivali bugünlük aktaracaklarınız bu kadar. %80'ini çekmeye çalıştık, röportajlarını yaptık. Bayağı da yorucuydu, sıcaktı. Telefonun 2-3 defa soğutmak durumunda kaldım. Şarjını da bitmek üzereydi, yeniden şarj ettik. Videoyu beğenip paylaşıp kaydetmeyi unutmayın. Festival Cuma günü akşam son buluyor. Akşam erken kapanıyor, 6 gibi 5 gibi kapatıyorlar. Bilginiz olsun diyoruz. Bu gibi etkinlikler için bizi YouTube'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edip paylaşıp kaydetmeyi unutmayın.